Arkadaşlar selam. Bugün sizlere kırvazi bir elbise çalışması yapacağım. Belden kesik çalışacağız. Diz altı, etek kısmına da bir 30 santim kadar bir büzgü çalışması yapacağız. Bu sene kullanılan modellerden kısa kol. Ben hemen önce ölçü için bir bilgi vereyim. Basen ölçümüz 115 santim toplamda arkadaşlar. Göğüs ölçümüz 94 santim toplam olarak. Kırvazi çalışacağız, kısa kol çalışacağız. Ben kesime başlayayım. Ara ara sorduğunuz şeyler var. Aklıma geldikçe ben onları cevaplandıracağım kesim esnasında. Kırvazi çalıştığım için direkt ters çalışıyorum arkadaşlar. Normal bluz ve elbise kesiminin tam tersini çalışıyorum. İlk önce kol oyuntumu çiziyorum. Kol oyuntumu çizdikten sonra kol oturumumu hesaplıyorum. Bedene göre kol oturumum 25 santim. Ve omuz meyilimi tam ters veriyorum. Yukarıya doğru arkadaşlar. 3,5 santim bir omuz meyilim var. Omuz ölçüm 11 santim. Kol takımını hesapladığım zaman 12 santim. Ön yakayı hesapladığım zaman 13 santim oluyor net olarak arkadaşlar. 13 santimi de çiziyorum. Yanlara birer buçuk santim dikiş payı veriyorum. Hemen yüksekliğime bakıyorum. 45 santim göğüs kesikliğim var. Yani belden kesik demiştim. Üst omuzdan 1 santim dikiş payını düşüyorum. Ve 45 santimi işaretliyorum. 1 santim de aşağıya dikiş payı veriyorum. Ve hemen gönye ile çiziyorum. Keseceğim yeri de çiziyorum arkadaşlar. Kırvazi olduğu için önce şöyle söyleyeyim. Göğüs çevrem 94 demiştim arkadaşlar. Yarıya bölüyorum 47 santim. 47'ye 4 ekliyorum. 51 üzeri kesim yapacağım. Dikiş payını düştükten sonra 51'in yarısı 25,5. Onu veriyorum. Kırvazi olduğu için de bir 7 santim kadar kapama payı veriyorum arkadaşlar. Çok dekolte olmayacak. Hemen eğri rigayla yakasını çiziyorum. Ve çizginin devamında indiği yere kadar çiziyorum. Ön parçamız hazır. Şöyle göstereyim. Kırvazimiz hazır. Göğüs altına 2-3 tane ince büzgü çalışıyoruz arkadaşlar. Dekoltesini ona göre ayarlıyoruz. Şimdi arka kesime geçeceğim. Arka kesime geçmeden önce direkt bedeni ayarlıyorum. Çünkü arka kesimi bedene göre çalışacağız. %25,5 demiştim artı dikiş payı. Evet. Şu an arkayı kesmek için hazırladım. Bu arada viskon bir kumaş kullanıyoruz. Yazlık efil. Bel kesikliğinden sonra hafif çan çalışacağız arkadaşlar. Altına da dediğim gibi 30 santimlik bir
büzgü çalışması yapacağız. Kumaşımı düzelttim. Üst omuzu 3 santim arttırdığım için kumaş yerleştirmesini ona göre yapıyorum. Hemen kontrol ediyoruz. 25,5. Evet, dikiş payını verdik. İlk yapmamız gereken omuzu direkt 3 santim çıkıyorum arkadaşlar. Mezura kullanın. Ön bedenin bittiği yerden direkt yukarı doğru düz çıkıyorum arkadaşlar. Ve arka oyuntumu 3,5 santim olarak çiziyorum. Arka oyuntum şu arkadaşlar, bakın 3,5 santim. Omuzum tam 3 santim. Çizdikten sonra roba netimi ölçüyorum. 13 santim. Aynı şekilde roba netimi burada da ölçüyorum. Hafif önü kaldırıp arka robama bakıyorum, 40 santim. Arka beden ortasından, yaka takım yerinden 13 santim aşağıya alarak ölçüyoruz arkadaşlar robayı. 40 roba demişim, bakın 20 santim robayı çiziyorum. 1 santim de dikiş payı. Şimdi çoğu mesajlarda şey deniyor, hocam diyorlar ön bedenle arka beden bir oldu. Ya da hocam arka kol takımı daha geniş oldu. Bunlar özellikle arkadaşlar pratik kesim olduğu için kişiye göre değişir. Yani biz arka roba ölçüsünü aldıktan sonra roba önden büyük olmuş ya da roba önden küçük olmuş, sıkıntı yok. Kol takım yeri önemlidir. Biz onun da ölçüsünü alıp burada o ölçüyü kullanıyoruz. Hemen arka bedeni kesiyorum. Evet, arka bedeni kestim. Arkada bir pens çalışması yapacağız arkadaşlar. Arkamız da tamam. Şimdi etek kısmını keselim. ...30 santimlik bir fırfır kullanacağız arkadaşlar. 80 etek boyumuz kalıyor. 30'u düştükten sonra 50 santim kesiyorum. Eteğin önünü keseyim. Hatta kafanız karışmasın diye ben hemen şu parçayı alayım. Bunu değerlendiririm ben aynı şekilde kol ölçüsü için. Çam bir kesim yapacağım için basen ölçümüzün yarısını kullanıyorduk. 115, 57,5 basen. 7 santim bir çamlık veriyoruz en çok arkadaşlar. 57'nin yarısı 28,5. Evet, kurtarıyor. Ona göre kumaş katlaması yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bedenin bineceği yeri ölçüyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Pensi düştükten sonra 25 santim kalıyor. Aynı 25 santimi şurada uyguluyorum.
Ve çok hafif eğri rigayla bir meyil veriyorum. Çünkü dar bir kesim çalışmayacağız eteği. ...50 santim etek kısmımız olacak. Çünkü ayrıyeten 30 santim bir büzgü çalışması yapacağız. Ve 50 olarak düşüyorum arkadaşlar. Ön baseni kontrol ediyorum. 57 basen. 28,5. Tamam, basende de bir sıkıntımız yok. Hemen önü kesiyorum. Aynı şekilde arkayı da alacağım arkadaşlar. Kırvaziye giyim rahat olacak ama biz gene yanına bir fermuar çalışması yapacağız arkadaşlar. Daha rahat giyilip çıkarırsın diye. Hemen ön bedenimizin aynısını kesiyorum. Dikiş paylarını vermişiz. Çok aşırı bir büzgü çalışmayacağımız için hemen size ne kadar keseceğimi söyleyeyim. 38-40 desek 40-80 santim ön etek genişliğimiz, 75-80 santim. Direkt %50 arttırarak arkadaşlar 120 santim büzgü keseceğiz. Düzüne gidiyorum. Ve 30 olmak üzere 2 tane ön ve arkaya büzgü için kumaş kesiyorum arkadaşlar. Şöyle açıklayayım. Büzgü takılacak alanın direkt %50'si fazlası büzgü payı kesiyoruz arkadaşlar. Ama çok büzgü vermeyeceksek, normal bir büzgü. Bunu arttıracaksak bir 10-15 santim arttırabilirsiniz. Ama ben normal büzgü çalışacağım. Şöyle gösteriyorum. Ön ve arka olarak. Büzgü takacağım alan 80 santim. Şöyle göstereyim. Benim etek kısmının alt kısmı. Ölçüyorum. 75-80 santim. Direkt %50 artırıyorum. Ve 120 santim olarak kesiyorum. Katlı çalışacağımız zaman da aynı sistem. Birinci katı böyle kestiysek, ikinci katta da takım yerini gene %50 arttırıyoruz. Ben hemen bir kol keseyim arkadaşlar. Demin artan parçadan.
Kol oturumum 25 santimdi. Evet. Hatta şöyle keseyim. 1 santim daha kaydırayım. Kolun düzünü alıyorum. Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar 12 santim iniyorum. Ve sıfırdan başlayarak kol çizimimi yapıyorum. Kol oturuma bakıyorum. 25 santim. Kol ölçüme bakıyorum hemen. 20 santimde kol boyum var. 4 santimde pay verdim. Ortama bir çıt atıyorum ve kolun önünü çıttan sonra 1-1,5 santime yakın düşürüyorum arkadaşlar. Kol da tamam. Şimdi parçaları ben tek tek çıkarayım. Önümüz, bunlar büzgeye kullanacağımız parçalarımız. Arka bedenimiz, kolumuz. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Pens yapıldıktan sonra oturacak. İşte büzgü çalışması yapacağımız parçamız. Açıyorum. Kolumuz. Bu da ön. Kırvazemiz. Dediğim gibi aynı şekilde önlere büzgü yapıyoruz. Göğüs altına dekoltesini ayarlamak sizin kendi elinizde. Diğer parçalarımız da fazla. Pens çalışmasını unutmuyoruz arkadaşlar. Ve etek altımızın büzgünün takılacağı alanın direkt %50 fazlasını kesiyoruz. Yani o bilgiyi de vereyim ben tekrardan size. Bu da büzgümüz arkadaşlar. Elbise kesimimiz bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere.